Sevgili dostlar, örgü severler, yeni bir anlatımla sizlerle birlikteyiz. Bir önceki videomda hatırlarsanız su yolu modelini kullandığımız bir hırka çalışması yapmıştık. Şimdi aynı modelin bere çalışmasını sizlerle paylaşmak istiyorum. Benim için yarım yumak kadar Nako Elite Baby kullandım. 69-36 numaralı ipimizi 3,5 numara şişimiz ile hazırlamış olduk. Tam 1 yaş bebeklerimiz için uygun bir çalışma oldu arkadaşlar. Beremizin uzunluğu 19 santim. En uzunluğumuz model çalıştığımız kısım 19 santim. Kesmelerden önceki kısmımız ise 17 santim uzunluğunda. Şık, kolay ve kullanışlı bir çalışma elde etmiş olduk. Detaylı anlatımına dilerseniz başlayalım. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Evet arkadaşlar, artık beremizi anlatmaya başlayabiliriz. 1 yaş bebeklerimiz için uygun olacak beremiz ve su yolu modelini hırkamızdan sonra beremize de uygulayacağız. Toplamda şişime 86 ilmek takarak başladım ve bu 86 ilmeğimi 4-5 dişten oluşacak şekilde lastik çalışması yaparak haroşa olarak ördüm. 6. sıramı ön yüzden düz olarak ördüm arkadaşlar. Şimdi beremin arka yüzüne başlıyorum. Arka yüzünde model kurulumuna başlayacağımızdan dolayı kenar ilmeğimi aldıktan sonra 2 tersle devam ediyorum. 2 ters, 2 düz, 2 ters, 2 düz, 2 ters, 2 düz. Başa kadar bu örüntümüze devam edeceğiz. Ve yine 2 tersle bitirdikten sonra arkadaşlar şişime kenar ilmeğimi takıyorum. Ön yüze döndüm örgümün. Şimdi ön yüzge yapacağımız işlem, kenar ilmeğimi alıyorum. Bir kez doluyorum. 2 düzümü birlikte alarak kesiyorum ve 2 ters örüyorum. Doladım, kestim, 2 ters. 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 Başa kadar bütün düzlerimi keserek ve her düzlerimin sağ yanına dolayarak devam edeceğim. Arkada ilmeklerimin gelişine göre 2 düz 2 tersle devam edeceğim. Evet arkadaşlar, birinci model sıramızı tamamladım. Şimdi ikinci model sıramızda nasıl çalışıyorduk? Kenar ilmeğimi aldıktan sonra bu kez ilk önce 2 düzümü kesiyorum. Kestikten sonra doluyorum. Doladıktan sonra 2 tersimi örüyorum. İlk önce 2 düzümü kesiyorum. Kestikten sonra doluyorum. Doladıktan sonra 2 ters. Kestim, doladım, 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 2 ters. Modelimiz bundan ibaret arkadaşlar. Bir sıra ilk sıradaki yapmış olduğumuz uygulamayı, yani dola, kes, 2 ters. İkinci sıra ise kestikten sonra dola, 2 ters. Kesiyoruz, doluyoruz, 2 ters. Her seferinde bu örüntümüze dikkat ediyoruz. Bir sıra bu şekilde, bir sıra ikinci sıramız gibi çalışıyoruz. Yeterli model çalışmasına ulaştığında kaç kez model çalıştığımızı sizlerle paylaşacağım. Daha sonra beremizin kesmeleriyle birlikte birleştirmesini yapacağız.
Evet arkadaşlar, modelimizi çalıştık. Kenardaki ajurlardan sayacak olursak 1, 2, 3, 4, 5 kez model çalışması yapmış oldum. Daha sonra ön yüzden düz, arka yüzden ters örgüme başladım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 sıra boyunda da düz ve ters örgümüzü ördük. Şimdi ne yapacağız örgümüzde? Artık beremizi küçültme çalışmalarına başlayacağız. Santim olarak uzunluk verirsek buraya kadar kaç santimlik bir örgü ördük onu da söyleyeyim arkadaşlar. Kesmeden önceki uzunluğumu söylüyorum. Şu an tam 15 santim uzunluğunda bir bere oldu. Tabi bu beremizin kesmeye başlamadan önceki uzunluğu. Kesmeye başladıktan sonra son uzunluğunda yine sizlerle paylaşacağım. Şimdi arkadaşlar kenar ilmeğimi alıyorum ve bu kenar ilmeğimi saymaya başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ilmeğimi ördüm. Takip eden 2 ilmeğimi birlikte alarak kestim. Tekrar sayıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ilmeğimi ördüm. Yine 2 ilmeğimi birlikte alarak kesiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ilmeğimi ördüm. Yine 2 ilmeğimi birlikte alarak kesiyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve yine kesiyorum. Ve yine sondaki 8 ilmeğimi de örerek sıramı tamamlamış oldum. Başa kadar her 8 ilmekte bir kesmemizi yaptık. Örgümüzün arka tarafına dönüyoruz ve bütün ilmeklerimizi yine ters olarak örüyoruz. Evet, yine başa geldim arkadaşlar. Bu kez kenar ilmeğimi alıyorum. Kenar ilmeğim de dahil olmak üzere saymaya başlıyorum. 3, 4, 5, 6, 7. Bu kez 7 ilmek ördüm. Ve 2 ilmeğimi birlikte alarak kestim. 3, 4, 5, 6, 7. 7 ilmeğimi ördüm. 2 ilmeğimi birlikte alarak kestim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ilmeğimi ördüm. 2 ilmeğimi birlikte alarak kestim. Bu sıramızda da bu şekilde ilerleyeceğiz arkadaşlar ve arka tarafta tamamen ters örgüden oluşacak. Bir sonraki sıramızda ise 6 ilmek örüp keseceğiz. Bir sonraki sıramızda 5 ilmek örüp keseceğiz. Bu şekilde bir ovallik, bir yuvarlaklık oluşturarak beremizin tepe noktasını toplamış olacağız. Evet arkadaşlar, kesmelerimize aynen devam ettik. Şimdi gördüğünüz gibi en son kesmemi yaptıktan sonra arada 2 düzüm kaldı. 2 ör, 1 kes, 2 düz, 1 kes sırasındayım. 2 ör, 1 kes, 2 ör, 1 kes, 2 ör, 1 kes, tekrar örgümün arka tarafındayım. Artık tepe noktamızı toplama aşamasına geldik. Arka tarafta yine ters örgülerimi örüyorum.
ön tarafa dönüyorum örgümde. Kenar ilmeğimi aldım, kestim. Bir ilmek ördüm, kestim. Bir ördüm, kestim. Bir düz, kestim. Bir düz. Şu arkadaki ilmeği düzelteyim, kestim. Bir düz, kestim. Bir düz, kestim. Bir düz, kestim. Bir düz, kestim. Bir düz ve son iki ilmeğimi birlikte aldım. Dönüyorum. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra örgümün arka tarafında ikişerli olarak terslerimi alıyorum. İki, 4, 6, 8, 10, 11 ilmek kaldı. Şimdi bu ilmeğimi biraz uzunca ipimi bırakıyorum. Toplayacağım çünkü artık. İğnemi alıyorum. Evet, iğnemi aldım. Şimdi bütün ilmeklerimi iğnemde topluyorum. Şimdi tepe noktasını şöyle bir kavuşturduk. Son haline bakalım berimizin. V'lerimin içerisinden geçirerek birimin birleştirmesini yapıyorum. Evet örgü severler, beremizi de tamamladım. Gördüğünüz gibi çok da düzgün, güzel bir bere oldu. Toparlamasını da gayet düzgün yaptık. Şimdi bakıyorum, en son halinden sonra tam 19 santim uzunluğunda bir bere çalışması yapmış olduk. Şimdi iki tane buraya küçük pompon yapacağım arkadaşlar. Hazır pomponlar da kullanabilirsiniz. Aparatınızla da hazırlayabilirsiniz. İki pomponumuzda da buraya birleştirdiğimizde beremizin son halini aldırmış olacağız. Yine ön tanıtım videosunda da bitmiş halini size göstermiş oldum. Yeni anlatımlarda buluşup görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kalın, takipte kalın, hoşça kalın.